Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bir yumak ile bir günde yapabileceğiniz telefon çantası yapılışını paylaşıyor olacağım. Yapılışı gayet kolay, dediğim gibi çok kısa sürede tamamlayabileceğimiz bir çanta. Bakın bu şekilde ölçtüğümde 13 santim. Boyunu ölçtüğümde ise 19 santim. Ölçülerinde çantamızı tamamlamış olduk. Gayet ideal bir boyutta oldu bence. Ben iki renk yaptım. Askıları ve ipimi saturdeobi.com'dan temin ettim. Açıklama kısmına sizler için linkini bırakıyor olacağım. Başlangıçta da yine ipimden aynı şekilde bahsediyor olacağım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Filars makrome midi kort ipini tercih ettim. İpimi saturdeobi.com'dan temin ediyorum. Açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Bir yumak ile bir günde birkaç tane yapabileceğiniz bir çanta. 200 gram, 230 metre uzunluğunda ve 3 milim kalınlığında ipimiz. Bakın bu şekilde. Ben bu rengini tercih ettim. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Linke tıklayarak inceleyebilirsiniz siz de. 3-4 milim tığ numarası için uygundur diye belirtilmiş. 4 milim tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle motiflerimizi tamamlayıp gelmemiz gerekiyor. Şu anda 6 tane motifimi tamamlayıp geldim. 7. motifimizi beraber başlayıp tamamladıktan sonra birleştirme işlemine geçiyor olacağız. Şimdi ipimizi elimize alalım. Tığımı ipimin ortasına yerleştirdim. 1-2 kez döndürdüm. Tığ yardımıyla içerisinden çekerek bir tane halkamı oluşturdum. 1 zincir çekiyorum. Halkanın içerisine döndüm. Bir tane sık iğnemi yaptım. Devam ettim. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra ipimizi örgümüzün arka tarafına çekiyoruz ve sıkı bir şekilde kapatalım. Daha sonrasında esneme olmasın diye ben mutlaka kapatmış olduğum ipimi tığımı herhangi bir yerden geçirerek arka kısmında bir düğümleme yapıyorum. Dediğim gibi ortada genişleme, boşluk oluşmasın diye. Düğümledikten sonra ilmeğimi tığıma alıyorum. Burada birinci sık iğnenin olduğu boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütme yaparak sıramı birleştirdim. 1-2 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi biraz uzattım. Bir çektim. Bir tane ilmeğimi tığımda bıraktım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yine aynı boşluğun içerisine dönüyorum. İpimi bir tık uzattım. Bir çekip bıraktım. Zincirle beraber 3 tane ilmeğim var. Hepsinin içerisinden ipimi çekiyorum. Ve 1-2 zincir çekerek kapattım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. İpimi bir kez çektim. Bir ilmeğim kaldı. Devam ettim. 2 3 3 kez aynı işlemi yaptıktan sonra buradaki zincirle beraber 4 tane ilmeğimiz var. Hepsini beraber çektim. 1-2 tane zincir çekerek kapattım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi biraz uzattım. 2 3 kez aynı boşluğun içerisine batıyorum ve 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek 1-2 tane zincir çekip kapattım. Bu şekilde her boşluğa 3 kez batarak sıra sonuna kadar devam edelim. Son boşluğuma 3 kez batarak tüm ilmeklerimi beraber çektim ve 2 tane zincir çekerek kapattım. Şimdi bu şekilde saydığımızda 8 kez boşluğumuza batmış olmamız gerekiyor sıra sonunda. Daha fazla olursa modelinizi kare yapıya döndüremezsiniz. O yüzden önemli, 8 kez boşluğa batmış olmamız gerekiyor. Yani zincir çektikten sonra hemen bakın birinci tepe noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek sıramı kapattım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bakın 2 zincir çekerek kapatmış olduğum noktadan bir kez daha ilmek yürütme yaparak boşluğa geldim. Bir tane zincir çektim. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Bir tane sık iğne, zincirle beraber 2 tane sık iğne. Aynı boşluğa döndüm. 3 tane sık iğne. Bir zincir,
Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaparak köşeyi oluşturmuş olduk. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane sık iğne, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane sık iğne, bir zincir, aynı boşluğa döndüm. Burası bizim köşe kısmı. 2 3 tane zincir çekerek 3. köşeyi oluşturmuş oldum. Devamında yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane sık iğne, yandaki boşluğa geldim. Köşeyi yapıyor olacağız. 1 2 3 tane sık iğne, bir zincir, aynı boşluğa dönerek 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane sık iğne yaparak son boşluğumu da tamamlamış oldum. Elimizde şöyle esneterek bir düzeltme yapıyoruz. Bakın kare şekline dönüşmüş oldu. Ortada da çiçek gayet güzel gözüküyor. Şimdi burada ilmeğimi bırakıyorum. Artık motifimizi tamamlıyor olacağız. O yüzden örgümün arkasından bakın tığımı geçiriyorum. Ve bu ilmeğimi örgümün arka tarafına aldım. 2 tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Ve bu şekilde beraber 7. motifimizi tamamlamış olduk. Şimdi sıra geliyor tüm motifleri tamamladıktan sonra birleştirme işlemine. Burada dikerek bir birleştirme yapıyoruz. Dilerseniz ilmek yürütme yapabilirsiniz ama ilmek yürütme yaptığımızda ipimizi kesmemiz gerekeceği için dikerek birleştirmeniz daha iyi sonuç verecektir diye düşünüyorum. Şimdi iğneme ipimi takıyorum. Burada köşede bir zincir çekerek yapmış olduğumuz boşluğumun arka dalından iğnemi geçirdim. İçte bulunan daldan iğnemi geçiriyorum. Daha sonra diğer motifimi elime aldım. Yine aynı şekilde bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluktan iğnemi geçirdim. Karşılıklı bakın sadece iç kısımda olan daldan dikiyoruz. Şimdi burada bu şekilde karşılıklı dikmeye devam edelim. İpimizi kesmeden nasıl diğer motifimize geçiş yaptığımızı göstermek istiyorum. Sıra sonunda köşeye kadar geldikten sonra bakın iğnemi hemen şöyle tekrardan içeriye doğru geçiriyorum. Burada hiç ipimizi kesmeden bir üstteki hangi noktaya dikme işlemi yapacaksak oraya bu şekilde ipimizi örgümüzün iç kısmından, boşluklardan, sık iğnelerden devam ediyoruz. Yürütmeye bakın. Üstteki köşenin olduğu boşluğa geldiğimde örgümün ön kısmına dönüyorum ve köşe boşluktan iğnemi geçirdim. Hemen diğer motifimi elime alıyorum ve buradaki köşe boşluktan da iğnemi geçiriyorum ve devamında aynı şekilde düz bir dikiş yaparak birleştiriyoruz. Daha sonrasında yine üste doğru iğnemizle ipimizi yürütüyoruz. Bir üstteki motifin birleştirmesini yapıyoruz. Bu şekilde 7 tane motifimizi bakın şöyle üst üste birleştirip geliyorum. Tüm birleştirme işlemimi tamamlayıp geldikten sonra elimize ipimizi aldık ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Şimdi buradaki parçamızın üst kısmından yatay bir şekilde sık iğneler yaparak devam ediyor olacağız. Yine köşe boşluktan bir zincir çekerek başladığım boşluktan tığımı geçirdim ve ipimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Daha sonra yandaki boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne, yandaki sık iğnenin arka dalına geliyorum. Bir tane sık iğne. Burada sadece arka dala batma işlemi yaparak devam ediyor olacağız. Hemen şuradaki birleştirme noktamıza kadar
Her boşluğun arka dalına batarak devam ediyorum. Son boşluğumun arka dalına da sık iğnemi yaptım. Şimdi buradaki dikme işlemi yaparak geçiş yaptığım noktadaki bakın köşe boşluktan iğnemizi geçirmiştik. Oradaki boşluğa da bir batma işlemi yapıyoruz. Birleştirme yapmış olduğumuz noktaya değil, dikme işlemi yaparken başlangıç yapmış olduğum noktaya da bir tane sık iğne, yine karşıdaki boşluğuma da bir tane sık iğne yaparak geçişimi sağladım. Devamında yine arka dallara sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı tamamladıktan sonra örgümün arka kısmına dönüyorum ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki bakın boşluktaki sık iğnenin tepesinden başak şeklinde görüyoruz. Arka daldan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğun arka dalından tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Her zaman arka dala batma işlemi yaparak sık iğneler yapmaya sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldiğimizde sondaki boşluğumun arka dalından tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. Bir zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğun arka dalına geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi burada önemli olan nokta, başlangıçta yanlışlıkla dibindeki boşluğa batma işlemi yaparsak arttırma yaparız. Veya sıra sonundaki son boşluğumuza bu bir zincir çekerek dönüş sağladığımız noktaya batma işlemi yapmayı unutmuyoruz. Eğer buradaki son boşluğuma batmadan dönüşümü sağlarsam eksiltme yapıyoruz. O yüzden hem başlangıç hem de sıra sonu bu anlamda oldukça önemli. Şimdi burada baktığımızda 7 sıra boyunca gidip geliyoruz. En son beraber birleştirmesini yapıyor olacağız. Diğer kenar kısmı için burada 7 sırayı tamamladıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Daha sonrasında bakın buradan aynı şekilde başlangıç yapıyorum ve 7 sıra boyunca da yine aynı şekilde sık iğneler gidip geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Size bahsettiğim gibi iki kenarda aynı şekilde devam ettim. Burada ilmeğimi hiç kesmeden sıra sonundan itibaren devam ediyor olacağız. Bir tane zincirimi çekmiştim. Buradan alta doğru birleştirme yapıyoruz. Sık iğneler yaparak örgümüzün ön kısmındayız. Karşılık gelen boşluktan şöyle tığımı geçirdim. Yine buradaki birinci boşluktan da tığımı geçiriyorum. Ve ipimi tek seferde çekerek sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bakın burada direkt boşluktan geçiriyoruz. Arka daldan değil, karşılık gelen boşluktan da geçirdim. Sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. İpimi tek seferde çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar birleştirmeye devam ediyoruz. Sıra sonunda ipimizi keselim. Daha sonrasında buradan bir başlangıç yapıp birleştiriyoruz. En son duvar kısmını yapıyor olacağız üst noktada. O yüzden şimdi birleştirmeye devam edip geliyorum. Birleştirme işlemini tamamladım, geldim. Sıra sonundayım ve burada ipimi kesmeden üst gövde kısmına, şu kısma yani ağız kısmına devam ediyor olacağız beraber. Hemen bakın burada birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Burada sık iğneler arasından boşluklardan tığımızı geçirerek sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bakın. Daha sonrasında motifin üzerine geleceğiz. Hemen buradaki motifin başlangıç noktasındayım. Ve devamında boşluklardan tığımı geçirerek sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Şimdi burada sıra sonuna kadar, yani şuradaki başlangıç noktama kadar sık iğneler yaparak dönüp geliyorum. Başlangıç noktama kadar geldim. Burada bakın başlangıç noktamız kendini belli ediyor. Hemen boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütme yaparak sıramı birleştirdim. Üzerine ben diğer çantamda da 3 sıra boyunca gitmiştim. Şimdi birinci sıramızı tamamlamış olduk. İkinci sıramızın başlangıcını beraber yapalım. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip sıra sonunda
ilmek yürütme yaparak birleştiriyoruz. Ve dediğim gibi ikinci sıramızı başladık. Üzerine bir sıra daha gidip geliyor. Sıra sonuna kadar geldik. Burada ilk boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Devamında yandaki boşluğa giriyorum. İpimi çekip ilmeğimin içerisinden geçirdim. Yandaki boşluğa geldim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bu şekilde son sıramızda ilmek yürütme yaparak çantamızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. İlmeğimi bırakıyorum. Son boşluğumdan içten dışarıya doğru tığımı geçirdim ve buradaki bırakmış olduğum ilmeğimi örgümün arkasına alıyorum ve burada 2 tane zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Çünkü çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi örgümün iç kısmında birkaç kez ipimi yürütüp gizlemem gerekiyor. Birazcık sıkı ördüğüm için beni zorluyor ama şöyle geçirdim. Ve buradan bakın şöyle kesiyorum. İpimizi bu şekilde gizlemiş olduk. Hem de sökülmemesi için yakma işlemini de beraber yapmış ve göstermiş oldum. Şimdi çantamı bu şekilde tamamladıktan sonra sıra geliyor askıya. Askı için daha önce yapmış olduğum bir teknik. Şimdi ipimizi ikiye ayırmamız gerekiyor. 2 kat halinde yapacağım. Burada askınızı ne kadar kalınlıkta istiyorsanız ona göre kat sayısında artırma yapabilirsiniz. Yani illaki 2 kat değil, bu 3 ya da 4 olabilir. Tamamıyla göz kararı. Bakın yumağımdan bir ayırma işlemi yaptım. Şimdi çantayı bir kenara aldık. Ben 2 tane bu şekilde metal askı olduğu için buradan bir başlangıç yapacağım. Ama direkt isterseniz metal askınız yok ise çantanızın gövde kısmından başlangıç yapabilirsiniz. Ya da ördükten sonra dikerek de birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi beraber bir başlangıç yapalım istiyorum. Tığımı ipin ortasına yerleştirdim. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Şimdi burada halka ile yapıyorsak halkayı ben şu şekilde tutuyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın arkasından, yani bu halkayı ortada bırakıyor olacağım. İkinci zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bakın halkanın üzerinden çektim. Daha sonrasında tek seferde çektim ipimi. Bu şekilde döndürüyorum. Bakın buradan tığımı geçirdim. İpimi üste çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. Beraber çektim. Döndürdüm. Bakın burada görmüş olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekiyorum. Döndürdüm. Buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek kapattım. Bakın hep bir sonraki boşluktan dönerek her seferinde döndürüyorum. Bakın. Detaylı anlatımını izlemek isterseniz askı yapılışını daha önce birçok çantada kullanmıştım. Detaylı anlatımını izlemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Kolaylıkla esnemeyen bir yapıda ve gayet sağlam bir yapıda ve ayrıca çok şık bir görüntüye sahip oluyor bu şekilde. Şimdi askı uzunluğu tamamıyla size kalmış bir şey. İstediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Askı için istediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim. En son burada bir birleştirme yapıyorum. Aynı başlangıçtaki yapmış olduğum gibi. İçerisinden bakın halkanın düşürdüm. Halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. Ve burada son bakın tığımı geçirip ipimi çektim. Ve 2 tane ilmeğimi beraber çekiyorum. Ve 2 tane zincir çekerek artık ipimizi kestik. Daha sonra ilmeklerimizi yürütüp ipimizi gizleyerek yakıp ucunu yok edeceğiz. Ve askımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi hemen çantamıza takalım. Bakın şuradaki boşluktan geçiriyoruz. Aynı şekilde diğer askısında
Ve bakın bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Diğerini de başlangıçta göstermiştim. Sadece bir yumakta bir günde yapabileceğiniz bir çanta oldu ve gayet kullanışlı oldu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.